Nisa'nın tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle el açması cevizli baklava yapacağız. Baklavamızın hamuru için 1 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı su, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay bardağı maden suyu, 1 paket kabartma tuzu, yarım limon suyu ve alabildiği kadar un ekleyip güzelce yoğuralım. Hamurumuzdan küçük parçalar alarak bezelerimizi oluşturalım. Tepsimizin alt kısmına nişasta sepip bezelerimizi üzerine koyabiliriz. Tezgahın üzerine nişasta serpelim. Bezelerimizden bir tanesini alıp nişasta yardımıyla çok büyük olmayacak şekilde açalım. Diğer bezelerimizi de aynı şekilde yapıp aralarına nişasta serpip üst üste koyalım. Benim hamurumdan 44 adet beze çıktı. 22 tanesini altına, 22 tanesini üstüne olmak üzere ayarladım. 22 tane bezeyi güzelce açtıktan sonra tezgahın üzerine nişasta serpip hepsini alıp güzelce açabildiğiniz kadar açın. Tepsimin boyutunda olması için tepsimin üzerine koyup bıçak yardımıyla kesiyorum. Kestiğimiz hamurumuzun üzerine nişasta serpip oklavamızın üzerine güzelce dolayıp alalım. Oklavamıza aldığımız hamurumuzu tepsimize güzelce yerleştirelim. Kestiğimiz hamurlarımızdan artan parçaları bol nişasta ekleyerek güzelce açalım. Açtığımız parça hamurlarımızı da tepsimize güzelce yerleştirelim. Hazırlamış olduğumuz ceviz içini de hamurumuzun üzerine her yerine gelecek şekilde dökelim. Geriye kalan bezelerimizi de birinci aşamada yaptığımız gibi nişasta yardımıyla önce küçük küçük açıp üst üste koyalım ve daha sonra hepsini alıp nişasta yardımıyla açabildiğimiz kadar açalım. Bezelerimizi açarken aralarına bol nişasta koymayı unutmayalım. Burada açtığımız hamurumuzun inceliğini sizlere göstermek isterim. Yine aynı şekilde açtığımız hamurumuzu tepsimizin boyutuna göre keselim. Keserken artan parçaları bu sefer öncelikli olarak onları ekleyeceğiz. Cevizlerimizin üzerine parça olan hamurlarımızı koyalım. Tepsimizin boyutuna göre kestiğimiz hamurumuzu da en üst kısma güzelce yerleştirelim. Kenarlarını da düzeltelim. Baklavamızı güzelce keselim. Ben çapraz çizgiler atarak, daha sonra dikey çizgiler atarak baklava dilimi şeklini veriyorum. Sizler eğer başka bir yönteminiz varsa o şekilde de kesebilirsiniz. ...250 gram yağımızı güzelce eritelim ve daha sonra dilimlemiş olduğumuz baklavamızın üzerine her yerine gelecek şekilde güzelce dökelim. Önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Şerbetimiz için 4 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı su tenceremize alıp kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başlayınca 15 dakika kaynatalım. Daha sonra birkaç damla limon sıkıp 10 dakika daha kaynatalım. Ben bu tarifimde
Tatlımızı soğuk, şerbetimizi sıcak olarak kullandım. Şerbetimizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra baklavamızın üzerine her yerine gelecek şekilde dökelim. Tatlımızın şerbetini döktükten sonra dinlenmeye bırakalım ve daha sonra servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun.